Selam millet. Çok sorulan soru Age of'u bıraktım mı? Hayır arkadaşlar Age of'u bırakmadım. Sadece hareketlilik olmadığında düz şekildeyken içerik çekmedim bununla alakalı. Bir de vakit ayıramadım işin gerçeği biraz da. Şimdi hızlıca bahsedeyim arkadaşlar. KVK hatta şöyle bir şeyi de açalım bir bakalım. 58 ile kapışıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi. Birinci Froike, 2 Gat, 3 Alfarina. Rakip şu an kalmadı. Evet, şöyle göstereyim. Bu arada önce etkinlikten bahsedeyim. Arkadaşlar, çünkü az kaldı. 3 günü var etkinliğin bitmesinin arkadaşlar. Şu paketlerden bahsediyorum. Eee, Pazar oyunda ben açıklamaya linki bırakacağım zaten. Pazar oyuna abone değilseniz yani kaydınız yoksa kaydınızı olun bıraktığım linkten. Daha sonrasında alımınızı yaparken indirim kodu kısmına Ramazan 4 yazıyorsunuz. Onu da açıklamaya bırakırım. Ramazan 4 koduyla %4'lük indirimle satın alma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Satın alma işleminizi gerçekleştirdikten sonra işte istediğiniz paketleri buradan. Şu an mesela mücevherler güzel gerçekten. Yani sizin işinize hangisi yararsa mesela burada şu kısım güzel. Arkadaşlar benim dikkat ettiğim aklınızda olsun, altın anahtar kısmı güzel. Yüklemede zaten ödüller alıyorsunuz ekstradan. Hani ufak çapta bir gelişim için yapılabilir mi? İndirim kodu da varken faydalanın isterim. Unutmayın Ramazan 4 koduyla %4'lük indirim alıyorsunuz. En uygun fiyata almış oluyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi hemen şöyle bir bakayım şuraya. Ha, dolmuş. Ha, tamam. Kule nerede? En azından takviyelemeye gideriz biz de. Şurada bekletelim. KVK'da 58 ile eşleştik. Savaşın saatini biz kazandık aşamayı. Biz seçtik saati. Onlar şu an. Onların krallıktayız. Onlar savunmacı rolünde. Biz saldıran tarafız. İmparatorluk şehrini 10,5 dakikadır biz aldık. Hemen açamadım yayını. Kusura bakmayın. Gerçi pardon yayın değil de videoyu çekemedim diyeyim. Biz aldık. Şu anda gördüğünüz gibi şu aktifliğe de bakalım. 58'in kalelerini de göstereceğim. Tabii ki hani Türkiye için biraz daha zor şartlar, bayram vesaire derken katılım düşük olabiliyor. Bir de gün ortası arkadaşlar. O yüzden biraz daha düşük kalabiliyor katılım. Şimdi şöyle bakalım. 58'in ben size kalelerini gösterirdim. Fakat gösteremeyeceğim çünkü şu an onların toprağındayım. Ama buradan puanlardan zaten göstereceğim. Şöyle bir arkadaş var. 3 milyar 367 milyon puan kasmış. Crocodile var. 2,5 milyar diyelim. 2,4 milyar var. 2,2 milyar var. Bunlar bu arada güçlü arkadaşlar. 58'in eksikliği tek ittifak olması. Başka ittifak yok 58'de. Kore ekibi. Şöyle katıl yapalım. Kore ekibi adamlar. Kaleleri de şöyle göstereyim size. Direkt sıralama olarak açamayacağım ama gerçekten çok güçlü kaleler var. Hatta 200 milyon üstü bizden fazla oyuncuları var. Niye katılmadın güzel kardeşim?
Mesela şurada 38 seviye bir kale. Bakın 783 milyon erdem var. Yani 37 seviye kale 214 milyon gücü var. Bilmem kaç erdem var. 36 kale. Crocodile bu o kadar puan kazan. T8 açmış çünkü arkadaşlar gücü yanıltmasın. T8'li bir kale. Patient 221 yine. Buna bakmıştık. Buna da baktık. 210 milyon. 253 milyon. 200 milyon. Tabii bir de savaştığımız için güçler bir tık da düşmüş olabiliyor. 210 milyon. 170'lerde bu. Ya zaman o kadar çabuk geçiyor ki hani eskiden 170'ler Kraken'de, şimdi böyle gözümüz 300, 500, 250 falan arıyor. Yani gerçekten hızlı geçiyor zaman ya. 250 milyon bir tane daha. Bir 5 tane 250 üstü gördük galiba. Şurada bir tane kendini saklamış var 215 milyon. ...194 milyon... ...178... Adam 100 milyon ama kalesinin 35'e artmış. T8 çıkartıyor olabilir. Öyleler de var. Tüm yatırımını T8'e harcayan var arkadaşlar. Ya alırız gibi işin gerçeği. Hani aşamayı da rahat bir şekilde aldık. Bir problem yok gibi görünüyor işin gerçeği. Yer yok. Bizde de T8 sayısı bayağı arttı. Ama bu da T8 açmış mesela. Hatta şöyle. Başkentten bakalım. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Yani içerisi neredeyse full T8 dolu. Benim T7'm. Hatta T7 artık daha az kalmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane T7 var. Geri kalan arkadaşlar 16 kişiden 9 tanesi T8. Hani daha T8'de var da biz atmışız. Mesela Zavier'i görmedim. Belki vardır yoktur bilemem ama. T8 sayısı artıyor. Çok geliyor soru. Hani sen ne zaman açıyorsun? Senin ne kadar var? Şurayı açtıktan sonra göstereyim size o kısmı. Eridiler. Çok kayıp verdim bir anda. Underestimate us at your peril, for the strength of our warriors is unmatched. Şimdi benim T8'e kalan da binada neredeyse bir şey kalmadı. Öyle söyleyebilirim. Binayı tamamlamak üzereyim. Şöyle göstereyim.
35 kasaba için arkadaşlar elçilik ve duvar istiyor. Elçiliği de 34'e çıkartıyorum şu anda. İstersem tamamlarım ama şu an tamamlamama sebebim elimde yeterli anahtar yok. Bu etkinlikten kasacağım işin gerçeği. Bir de biliyorsunuz haftalıkta var burada. Buradan alarak 350'yi bulurum çok rahat. Çünkü zaten 302'de. Ama tabii ki onunla bitmeyecek. Bunu yaptıktan sonra üniversiteyi de 35'e atmam lazım. 140 anahtara daha ihtiyacım olacak. Tabii evi de geliştirmem gerekecek üniversite için. Ev için de 140 oradan, 52 de buradan, 192 ekstra anahtara ihtiyacım var benim. Kasaba hariç. Kasaba için zaten az kaldı. Yaklaşık 50 tane kaldı. Üniversitede ne durumdayız ona bakalım. T8 burada gördüğünüz gibi. Ben daha buraları tamamlamadım. Biliyorsunuz başta Mor'a odaklandım. Mor'un kahraman seviyesini fullledim. Sonra burada bıraktım. Ve T8 yoluna koyuldum. Buraları açmak gerekiyor. Burası mesela hızsız şu an. 0 hız destekli. 20.23 yani 21 gün diyebiliriz. İkinci seviyesi 23 gün. Tabi bunlar destekli düşecek. Buraları 5 yaptığınızda bunlar açılacak arkadaşlar. Daha sonrasında bunlara yönelmek gerekecek. Yani önümde ilk işim tabii ki mızraklı benim için T8. Mızraklar can kısmını 5 yapmam lazım. Şurayı. Ondan önce de şuraları komple şu 4 seviyesi var. Bunun 5 seviyesi var. Bunun 5, bunun 5. Bunun 2 diyelim. Bunu da istersen bitiririm şu anda. Şunlar var. Bayağı bir yolumuz var gibi görünüyor. Tamamen arkadaşlar hıza bağlı. Etkinlikleri işte hani ufak ufak en azından değerlendirirsek biraz daha iyi olur. Ben de mesela şu an bayağı da kullandım çünkü. Benim arkadaşlar kaynağım olmadığı için aslında birazcık savsakladım. Çünkü kaynak kalmadı kalede. Kaynak olmayınca inanın hızın hiçbir anlamı yok. Hızlandırmaları da biraz parça parça kullandım. Şu an mesela araştırmaya komple bassam bile 120 gün ancak basabiliyorum. İnşaat yeterli 70 gün binalar için. Ama araştırmada çok eksiğim var şu an. Yetmez. Ama zaten kaynağım da az arkadaşlar. O yüzden biraz kaynak toplamam gerekiyor. T8 açacağım diyorsanız restorasyonları birazcık ötelemeniz gerekecek. Çünkü restorasyonlar arkadaşlar mesela şu an şunu 5 yapıyorum. Çok kaynak yiyor. Acayip kaynak yiyor. Öyle böyle değil. Şu binaların beşlenmesini şu dördünü toplasak kasaba, üniversite, hastane ve savaş salonunu abartısız 3,5 milyar, bakın milyar kaynak yemiştir. 3,5 milyar. O yüzden zahmetli. Benim mızrak da 5, ahır da 5 olacak. Basıldı yani kaynak gitti. Bunlar 2. Evler 1. Üretim yerlerinde demircim 3. Doğru. Bu da çok yiyor arkadaşlar bakın. Yani şunların her biri 250 milyon desem 1 milyar kaynak. Sadece şunu basmak. 1 milyar kaynak ya. Ve istediği günler çok korkunç. Gerçekten restorasyonu biraz öteleyin. Tabii ki ben restorasyona ilk başladığımda T8 diye bir şey yoktu. Ondan kaynaklı bastık. Kaynakların da bu kadar hızlı gitmesinin sebebi o oldu. Bakın şunu 4 basmak bile 120 milyon de 4 ile çarp 484 milyon. Yani yuvarlarsam 500 milyon kaynak sadece şurası. 500 milyon.
ve 3'ten 4'e geçiş. Benim şöyle göstereyim size, 926 milyon kaynağım var. Yani şunun bir tanesine restorasyon atsam ikinciye atacak kaynağım yok arkadaşlar. Kaynak çok değerli. Bilginiz olsun. Bunlar daha da yani gerçekten özellikle savaş salonu kasaba falan inanılmaz zahmetli. Çok kaynak yiyen yerler. Bilginiz olsun bu konuda. Biz bunu konuşurken adam gelmiş bizim Ramses'i kesmiş tabii. Şöyle göstereyim burada. Bayağı parçalamış. Zaten dediğim gibi krakenleri çok fazla. Gelen kimmiş? En iyileri gelmiş. Yemiş yani çünkü parçalamış. Oradan bakalım mesela şu. Bu da gelmiş. 200 milyon erdemi var adamın. Bayağı içtimalarından yemişiz bu arada. Kulede biz daha çok zayiat vermişiz. Önceki içtimada da yine biz daha fazla yemişiz. Savaşı alırız gibi. Ha bu arada tabii ki Görkem'i de göstereyim. Görkem'de de arkadaşlar bizim Görkem şöyle 46, 108, 26, 58, 8, 186, 163 falan diye gidiyor böyle aşağıya doğru. Bunları saymayacağım zaten. Aktiflik yok belli. Baktığımızda yani bu torbada ya 46 alır ya biz alırız gibi görünüyor. Şu an 46 ile bu kadar puan farkının olması sebebi onlar KVK'yı tamamlamış yani. Belli. Tamamlamasalar o kadar bir fark yoktu. 3 milyon fark atmış adamlar. KVK'yı tamamlamışlar. Onlar da kendi KVK'sını kazanmış belli. Bu sezon 10'da Yıldızlı Görkem'in 10. sezonunda bu torbadan ya 46 ya biz çıkacağız. O belli. İttifak olarak 46'nınki birinci, biz 2, şu an kapıştığımız üçüncü. 108'in ittifakı Death Reapers dördüncü. Bizim ikinci ittifakımız Fire Drax de 5. sırada. 46'nın ikinci ittifaka geliyor sonra. Dediğim gibi 46 ile biz büyük ihtimal kapışacağız. Kişiselde baktığımızda Froike Alfarina birinci. 58'den bir kişi. Üçüncü. Bakın 251 milyon gücü var. 108 303 milyon kalesi varmış. 58 yine. Şöyle göstereyim 58'de buradan. Crocodile bakmıştık zaten. 37 seviye kalesi var adamın. ...221 milyon bir kale. 252 milyon yeni bir kale. Yani 200 milyon üstü çok oyuncusu var 58'in. Net söyleyebilirim. 10 tane falan vardı. Yanlış hatırlamıyorsam sıralamalarına baktığımda ilk eşleşmede. Şu an onların krallığında olduğum için sıralamalarını o şekilde göremiyorum. Umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, yorumda atarsanız sevinirim. Görünürlüğü etkiliyor çünkü. İyi bayramlar herkese şimdiden. Bir bayram hediyesi olarak bakın 200 milyon üstü yine. Beğeni atabilirsiniz.
kanala abone olabilirsiniz. Katıl tarafından üye olabilirsiniz. Destekleyebilirsiniz. Onu size bırakıyorum arkadaşlar. Tabii ki destekleriniz kıymetli ve değerli, önemli. İlk fırsatta sizlerle canlı yayın yapmak istiyorum tekrardan. Eminim sizler de özlemişsinizdir. Yani aklımda, gerçekten aklımda canlı yayın yapmakta. Fakat fırsat olmuyor, zaman olmuyor. Son zamanlarda. Aktifliğimiz güzel. Yani gördüğünüz gibi alanı şu an dolduruyoruz maviş maviş. O yüzden biraz salmış durumdayım. Hani böyle wow fokus atmıyorum. F ekibimiz süvari kulesini almış. Adamlarda bir tek ok var şu an. Ok da kullanılmıyor. Yani belli bir sezona geldikten sonra seviyeye arkadaşlar kullanılmayan ekipler kendini belli ediyor. Lejyon geliyor, Lejyon. Şuraya logoyu çıkartayım. Evet. Alacaklar mı bakalım? 19 kişi var içeride şu anda. Burası bayağı T7 ağırlıklı. Bir tane T8 var. Alabilirler. 2 tane T8 var. Oo, bu bayağı sağlammış. Tabii buff'lı şu an. Buff'lı olduğu için 225k çıkartmış. Bakalım. Bu krakenleri de etrafı temizliyor ki destek atılmasın. Evet, bakalım bakalım. Bizimkiler daha çabuk eriyor gibi. 17'ye 14. 7 kılıç, 4 süvari, 2 mızrak. Onlarda 10 süvari var. Yani tam mızraklıkmış aslında burası. Gidecek bu kule. Şu an. İlkini onlar alacak belli yani. Ama tabii bizim için önemli olan neresi? Burası. 30 dakikadır bizde. Niye aramızda duruyor? Şunu bir keselim ya. Sarayda arkadaşlar kuleler kilit rol oynuyor çünkü buff veriyor, deli gibi buff veriyor. Hala bilmeyenler olduğunu fark ettim. Bu kuleleri almadan, düzgünce ele geçirmeden, bakın %20 saldırı ve savunma. Ele geçirmeden sarayı almak çok kolay değil, denk rakipler olarak. Ama şu an biz tabi aramızda fark var mı? Var. Çok denk değiliz. Biz daha güçlüyüz. Daha kalabalığız. O zaten haritadan belli oluyor yani kalabalıklığımız bizim. Güzel bir eşleşme görkemli sezonu için bizim açımızdan. 46'yı biliyorsunuz. Gerçekten güçlüler. Yani orada çok sağlam krakenler var. Çok fazla krakeni var. Oranın bizden daha avantajlı
görünüyor kağıt üstünde. Çünkü Jabalalı var, Jon var. Jon'u zaten hepiniz bilirsiniz eskiden beri. Yani 46 bilemiyorum savaş ne olur. Güzel bir test olacak. Eğer tam katılım olmazsa ve birlikte hareket edemezsek 46 bizi yer gibi görünüyor. Bakalım. Ben merak ediyorum 46 savaşını. Dolmuş zaten. T8 var mı? T8'lerimiz atılmış içeriye. Ya şu T8'i bir an önce açmak istiyorum ben de. Gerçekten açmak şart artık. Çünkü 100 milyonluk adamda bile T8 çıkıyor. T8 olduğu için hani kesiyorsun belki bir yere kadar ama çok fazla kayıp yaşatıyor sana. Daha da ötesi şey. Kesemeye de biliyorsun. Tek komp oluyor. Bütün yatırımını ona yapmış oluyor. Hem de senin counter'ına denk geliyor. Kesemiyorsun. Bororo da T8. Sohbet var mı hiç bakayım şeyinde? Evet. 108 ile mi kapışmış 46? Bakın bir şey yazmışlar. Hey, hey. Kod. Bakalım oluyor mu? Bilmeyenler de görmüş olur. Buradan yapılıyor arkadaşlar. Oldu. Başarısız yazmasına bakmayın. Kod çalışıyor. Videonun içinde bir de kod da bulmuş olduk. Jabalala'yı bilmeyenler göstereyim. O da kaleye 39'a dayamış. Jon da var orada. 46 almış zaten. Biz de alacağız büyük ihtimal. Bakalım puan nasıl olacak? ...168'de Türkler var. 108. Bakalım. Yine bir kapışma falan olmuş burada, bir laf atışı. Jabalalı da Filistinliydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani Müslüman biri. Onu net olarak söyleyebilirim Müslüman olduğunu Jabalalı'nın. Evet, Koreliler yığıldı şu anda. Alana geldiler takviyelerini desteklemeye. Mesela normal bir savaşta arkadaşlar bizim Krakenlerin burayı dağıtması gerekiyor, tutması lazım. Bunlar buraya içeriye rahatlıkla girince ne oluyor? İçtimalarını takviyeliyorlar, destekliyorlar. Olmuyor yani. Doğru bir şey değil. Strateji yetersizliği var. Biraz dağınığız biz. Orada kendimizi biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Hala atamıyorum yani. Hala dolu diyor. Sıra çok kalabalık demek ki. Girdik.
Baktım takviye gidiyor. Çıkayım keseyim dedim. Zaten yarıya inmişti canım. En azından birini de öyle indirmiş olurum. أنا ضد المشاورة. Arada böyle şeyler yapın arkadaşlar. Haritayı takip edip yani yapılabilecek şeyler bu. Buradan en azından ölüp gider. Bak mesela takviyeliler şu an şehri alırlarsa Sarbaş'a 1 saat daha. Bizim krakenlerin yapması gerekeni adamlar yapıyor şu an. Şu an hakikaten de patladı yani içerisi. Yani tam 40 dakikaya gelmişiz. Yani hiç hoş değil kaybedersek. Nerede bizim krakenler? Froike geliyor. Mesela bunlar işte olmaması gereken şeyler. Bu savaş kaybettiriyor. Bak bitti şimdi. 1 saat başa saracak. Olmaması gereken bir şeydi. Ee, Çok basit bir hata. Bu arada biz bu savaşı alırız ama giden zamana yazık yani. Bilinçli vermedik. Var mı öyle bir yazı hiç? Bakacağım şimdi merak ettim. Yani doldurun demişler imparatorluk şehrini. Kim yani anlaşmalı ya da bilerek yapılan bir şey değil arkadaşlar. Bizim krakenlerin buralarda geçit vermemesi gerekiyor. Ama ben size daha adamlar akın akın gelirken dedim. Buradan böyle kalabalık şekilde krakenler sokarsa yeriz abi. Golü yeriz yani. Kapıyı böyle Xavier mesela pustu şu an. Böyle olması gerekiyor. Krakenler mesela bu kapıyı tutacak. Buradan adam geçirmeyecek. Çok basit bir şey bu ya. Hani böyle spesifik, çok zor. Ya ne bileyim futboldaki 3-5-2 çizelim, 4-4-2 mi oynayalım, sen sola sen sağa, oradan ortaya, oradan bilmem nereye falan değil. Adamların kapısı belli bak kardeşim. Adamlar burada. Nereden gelecekler? Buradan gelmeyecek ihtimaller. Buradan gelmeyecekler. Burayı tutacaksın. Bir tane ittifak var karşında. Tek ittifak. Nereden gelecekler? Bak hepsi buraya ışınlanmış. Buradan gelecekler. Ne yapacaksın abisi? Krakenleri alacaksın. Buraya yerleştireceksin. Kimi görürsen gör kes diyeceksin. Bu kadar. Yani burası evinizin yatak odası. Alır mısın yabancı içeriye? Almazsın. Tutacaksın abi. Sonra ne yapar mesela? Rakip ne yapar? Atıyorum baktı buradan giremiyor. Hop kaleleri getirir buraya ışınlar. Buradan içtima açar. O zaman da gelir burayı tutarsın. İki ittifak olsa iki kapı zor. Biz de tekiz. Ama şu an birebir yani. Hani bunun şeyi yok böyle dolambaçlı ya da çok karışık, spesifik kafanı yoracak bir şey yok. Düz mantık ya. Ya bak bunu yapacak işte. Bu arkadaşlar da 200 milyon üstü bu arada. Yani Kraken diyebiliriz. Kraken'den hallice diyelim. Yani bu ya bu. Bu kadar. Bizdeki son durumu da göstereyim bu arada. Bizim krallığında. Şurayı da destekle atalım. Froike 500 milyonu geçmiş durumda. Xavier, God King, Dentist. Dentist Türk bu arada arkadaşlar.
Yani Türkleri böyle güçlü görmek de ekstra güzel geliyor bana, motive ediyor. Spot On, Space, Alpharina, CNS, Aimon, Bakata, 10 tane 200 milyon üstü var. Ha bunlar 200 milyon üstü ama böyle tam kraken ben diyemem. Çünkü daha böyle krakenler gerçekten şunlar oluyor artık. Şu seviyeler oluyor. Yüzükleri şeyleri falan çünkü çok fark var. Birlik komplarının güç farkları çok fazla. Bu adam 68 milyon. Neredeyse 70 milyon olacak. Vicdansız. Yani şimdi bu kraken diyemez. Buna kraken dersen buna ayıp edersin. Yani çünkü 68 milyon bu ikisini aynı şeye koyamazsın. Bu da yıldız futbolcu, bu da yıldız futbolcu olmaz. Bu da süperstar, bu da süperstar. Bu megastar oluyor. Tarkan. Yani herkesin dilinde anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışıyorum. Erkekler için futbol, kadınlar için en azından moda olur, sanat olur. O şekilde. Bir kahvemi yudumlayayım. Arkadaşlar bu arada kahve demişken eşimin Trendyol'da mağazası var. Oradan da kadın seyircilerimiz varsa izleyicilerim, onlar kendilerine alışveriş yapabilir. Erkekler için de ister sevgilinize, evliyseniz eşinize, büyük kızınız varsa ona takı, çelik, gerçek çelik bu arada arkadaşlar. Kararma yapmayan, paslanmayan çelik olaraktan ürünler. Jupingler de var. Alabilirsiniz, bilginiz olsun. Onun da linkini bırakırım açıklamaya. Oradan da bakarsınız aklıma gelmişken. Kahvemi içince aklıma direkt geldi. Şimdi bak mesela Space 200 milyon üstüne 40 milyon. Tabi burada Tripuvane'yi değiştirmemiş. Fark etmez. Bachata 200 milyon üstüne 41 milyon kılıç var. Şimdi sen buna da Kraken dersen, şuna da Kraken, buna da Kraken dersen 41 milyon nasıl Kraken diyesin. 20 milyonluk güç fark var. Başka kompa bakalım mesela. Mesela Spoton 200 milyon, ana kompu belli ki mızrak. Ama Bachata'ya yine bakalım 48 milyonda. Şimdi 12 milyon fark var. Olmaz. Bakalım bir eksi vardır diyelim. Spoton 44 milyon. Bachata 38 milyon. Yani yine olmaz. Bir de buradakiler güncellenmemiş halleri falan oluyor yani. Yok. Spoton mesela bak güncellenmemiş. Bir bırakmış. O yüzden art onlara tam Kraken diyemiyorum. Şey gibi birazcık. Bu beni yer de az kalmış canı zaten. Yani dokunayım. پرچم من تا ابد بر این سرزمین افراشته بماند. Baksana üçüne tek attı ya. Beni de yer bu. Ama yapacak bir şey yok yani. Birimiz vuracak. Froke var gerçi şu an. که پرچم من تا ابد بر این سرزمین افراشته بماند. İçtimamız geliyor. Kılıcı da alamamışız daha. Koreliler de iyi savaşçıdır arkadaşlar. Beni eskiden beri takip edenler bilir. 88'de Korelilerden çok çektik. Yani oyuna savaşla başladık direkt.
T8 dediğim gibi hani beni yer demiştim ama daha çok yemişim. O da counter farkı. Yoksa benden çok daha güçlü adam. Yani hem asker şey olsun hem diğer yanlardan olsun daha güçlü. 352'ye 511k. Burada da 2'ye 6 yemişim, güzel. 237'ye 121, burada daha çok vermişiz. Burada aynı, eşit diyebiliriz buna. Hediye de bu arkadaşlar. Kodu unutmayın. Kodu da açıklamaya bırakırım. Bugün her şeyi bırakacağım açıklamaya sizlere. Bak güzel koymuşlar. Uzaktan böyle fasofiso atmasınlar diye. Adamlar sınırı koymuş. 20 saniyeden uzaktakileri kabul etmiyor demiş. Şu an 16 saniye mesela atabilirim. Oyunda böyle küçük detaylar var. Kullanmayı bileni arkadaşlar. Xavier, Space God King buraları temizledim. Gördüğünüz gibi destek atmasınlar diye. Yani olması gereken aslında bu tamamen. Şu an mesela bu düşecek. Onu net söyleyebilirim. Bu şehir düştü. Ne gerek vardı mesela fazladan? Şu an bitmişti. Ha, yok 10 dakika olmuş. Bir 10 dakika kalmıştı. Ama şimdi 1 saat var. Aldıktan sonra. Videoları özlediyseniz mutlaka beğenip yorum atmayı unutmayın. Siz yorum atmayınca, beğenmeyince ben de diyorum özlemiyorlar. Ya diyorum çekmeyeyim Age of. Ben kendim oynayayım. Bırakmadım tabii ki oyunu arkadaşlar. Oynamaya devam. Ama sizler desteklemeyince ya da bakmayınca diyorum ben zaten sizin için çekiyorum. Siz bakmıyorsanız niye çekeyim diyorum. Hastaneyi iyileştirmeyi açmamışım galiba. Ya da açtıysam bile yarıda kaldı. Birikmiş. İyileşme açıkmış. İyi ki uyarı var. Yoksa gerçekten yandım. Bu dolmuştur. Aynen dolmuş. Şuraya da kılıçlıyı atayım. Evet. Destekler o yüzden kıymetli arkadaşlar. Bazılarınız çok güzel gerçekten yorumlar yazıyor. Beni çok mutlu ediyor. Bunlar çok güzel şeyler. Duygusal olarak da motive ediyor. Gerçekten keyifli. Mesajlarınızı görünce mutlu oluyorum. Dediğim gibi gönülde isterdi canlı yayın açmak ama maalesef öyle bir fırsatım yok şu anda. Evet, adamlar da açmış bize işte aslında. Bayağı fazla yemişiz karşıdan.
Şu anki puan durumuna baktığımızda Froika birinci, 5.7 milyar, Alfarina 5 milyar, God King 5, sonra 4, 5, 6, 7, 8, 9, 58'den helal olsun 2, 4, 5, 6 kişi. Sonra CNS geliyor. Sonra Xavier geliyor. Sonra yine bir 58'imiz var. Buralarda hep karman çorman geliyor. Mümkün olduğunca gereksiz puan vermemeye çalışıyorum. Şu an T8'im olmadığı için çok fazla alana çıkmıyorum arkadaşlar. Karşıda çünkü çok fazla T8 var. Dediğim gibi 200 üstü kaleleri falan çok fazla. Ondan kaynaklı niye boş yere asker kaybedeyim? Niye boş yere karşı krallığa puan vereyim? Rollis mesela bence ölecek. Ki çizik atamadı. Bak çizik atamadı. Adamın canı inmedi. Evet. İçtima gidiyor. Şöyle hazırlayalım hemen. Evet bakalım. 2 milyon. Alacak gibiyiz. İşin gerçeği. 10 kişi kaldı. 15 kişiyiz. 11, 14, 10'a 15. Alırız gibi duruyor. Ama belli olmaz bu işler. Bitti. Patladı patladı. Bizde. Bizde arkadaşlar. 7 kişi takviye attı ama yemez ya. 8 oldu. Yemez. 9 olacak. Onlar atıyor biz kesiyoruz. Bak buradan tıkır tıkır atıyorlar biz kesiyoruz. Burası bizde ben söyleyeyim şimdi. İyice ne alemde 55 saniyesi var. Güzel 55 saniye kala kuleyi almak önemli. İyi direniyor bu arada. Burası. Bizde vermemek için bayağı takviye attılar. Yani gerçekten adamlar sürekli dolduruyor ama ben bizde diyorum. 700K'ya kadar çıkarttılar. Fark etmez. 400'e düştü, 300'e düştü. 200, 400'e çıktı. Bu kule bizde. Benimkini de çekelim artık. Buraya atam hemen gönder. Gerçi uzun sürecek biraz ama 1 dakika sürüyor yani. Esas olayımız şurası. Şu an yürüyüşte 2 dakika 21 nasıl geliyorlar bir bakalım gelişlere. Etrafı boş geliyor. Burayı vermemek için şu an buraya çok odaklanmış durumdalar. İçtimaları boş geliyor o yüzden. Bütün fokusu buraya attılar. Bütün fokusu buraya atarlarsa zaten İmparatorluk şehrini alma şansları yok. Öyle söyleyeyim. İçtima kuru kuru geliyor. Yanında hiç destek yok. Boşa attıklarını söyleyebilirim. Şu içtimayı. Bir kısımda nereye gidiyor?
F ekibine gidiyor. İçtimai dağıttı. Dediğim gibi oradan çok daha fazla yedik. Yani çok fazla ölüleri oldu. Buraya çok odaklandıkları için zaten kuleyi elinde tutmaların bir anlamı kalmadı. Gelen lejyon boş olacak. Desteksiz olacak. Bakalım atıyorlar mı? Yani gelmeye çalışıyorlar ama dediğim gibi ne kadar etki eder tartışılır. Hemen şuraya hop hop. Bak bizimkilerin geçirmemesi gerekiyor buradan. Tutun abisi. Bu kapıyı koruyun. Eviniz burası, eviniz. Kimse geçmesin buradan. Bu aralar evet Metin 2 videolarını çok atıyorum. Bir yandan Metin 2 de açık arkadaşlar arkada. Ona da bakıyorum da. Hesabı oto kasmaya bırakmıştım. Ölmüş. Bir ona baktım. Yani orada keyifle başlayanlar olursa beklerim. Seve seve. Birlikte oynarız. Hani öğrenmeyi çok kafanıza takmayın arkadaşlar. Age of'u nasıl öğrendiysek onu da öğretirim. Onunla ilgili de zaten içerikler çekeceğim. İstek var. Sıfırdan nasıl başlanır, neler yapılır, ne kasılır, ne edilir. Rohan 2 bu konuda bayağı ne derler, yıllarını vermiş bir ekip. Hiçbir bu arada sponsorluğum ya da anlaşmam yok onlarla falan. Bilginiz olsun. Yani tamamen gerçekten eskiden beri bildiğim için söylüyorum. Adamlar yıllardır var yani bunun içinde. Şu 115 yaparsam seviyemi süper olacak. Zırh giyeceğim de. Bir yandan o yüzden boş durmasın diye onu kasıyorum. Sizde tabii şu an şey açık. Oyun açık. Age of açık. Ben bir yandan şu an ona bakıyorum. Evet, şeye geri dönelim. Age of'umuza. Ne yaptık abisi? Dediğim gibi zaten burada patlamış. Yani buraya adam sokmadığın şekilde, takdirde daha doğrusu şekilde ne ya? Kelimeleri de yanlış kullandık. Adam sokmadığın takdirde burayı alamazlar. Bu kapıyı tutacaksın. Bak böyle kafalarına göre gelmeyecekler. Biraz ittirip önde basmaları gerekiyor. Ah ben Kraken olsam var ya neler yapardım neler. O içtimai kafalamazsam ben de Utku değilim. Şunu yağmalayayım. Kahvemi de içeyim. Korsanlık yaparken. Kürşat Türkmüş bu. Bir yandan şunları da yapalım. Eğer videoyu bu dakikaya kadar izlediysen arkadaşlar lütfen destek olun. Abone olmayı unutmayın. İçeriğinde dediğim şeyler var. Hani abone olmak, kanala üye olmak destek olaraktan daha zorsa kendinize takı da alabilirsiniz. Eşinize de takı alabilirsiniz. O şekilde destek olabilirsiniz. Bana destek olmuşsunuz, eşime destek olmuşsunuz. Ama tabii ki de izleyip de abone olmayan arkadaşlar lütfen abone olun. Evet biliyorum televizyondan zor
Ama telefonunuzdan, tabletinizden ya da bilgisayardan izliyorsanız abone olursanız çok mutlu olurum. Destekleriniz kıymetli. Froike ile 58'in birincisi sanırım bu. Bir kapışma yapıyor. Yani Froike mesela Ramses'ini tutuyor şu anda. Hani vurmuyor, hiç saldırmadı. Kontrolde, mekaniklerde biraz sorun var. Bu arada kendisini çok seviyorum. O ayrı ama kullanım konusu çok farklı bir şey. Yani şu da var, bunu Froike için söylemiyorum. Kişisel değil, asla kişisel değil. Kraken'den Kraken'de fark var arkadaşlar. Bir Kraken'in pilotu bile çok önemli. Biliyorsunuz ki Kraken'lerin de hepsi böyle 7/24 oyunun başında senin benim şeyini beklemiyor. Hesabını veriyor pilotuna, kullanıyor. Bazen onlar bile çok etki ediyor. İşi bilmeyenler oluyor, yapamıyor, yönetemiyor. Ya mesela neden Ramses duruyor abi? Orada kapışma var. Bu Ramses orada neden bekliyor? Olmaması gereken bir şey. Yani bakalım. Bu arada söylemeyi unuttum ya. Evet, ben aslında sizlere şeyden bahsedecektim. Yeni güncellemeler ve yeniliklerden arkadaşlar. Evet, videonun en önemli kısımlarından birine geldik şu anda. Sesi iyi açın. Beni iyi dinleyin lütfen. Önemli şeylerden bahsedeceğim. Öncelikle adamlar Mart'ın sonunda ya bu hafta içinde büyük ihtimal, yani şöyle söyleyeyim, bu hafta içinde dediğim 23 Mart'la 30 Mart arası oluyor. Mutlaka birleşmeyi duyuracaklar. Bir ön duyuru yayınlayacaklar. Kesin zamanı etkilenen sunucu listesi bu hafta içinde, yani bu hafta dediğim, tekrar söylüyorum, 23 Mart 30 Mart arasında mutlaka belirtirler. Aslında bunun şeyleri önceden biz konuştuk WhatsApp'tan sizlerle, ancak şu an videoda paylaşıyorum. Henüz detaylı birleştirme kuralları veya açıklaması olmadığı için süper core oyuncuları, yani bizlerle, çekirdek oyuncularla bile detayları paylaşmadılar. Ama 30 Mart gibi sunucu birleştirmenin temel kurallarını ve topluluktan gelen soruları yanıtlamayı planlıyorlar. 23 ile 30 arası bir kabataslak belirlenip paylaşılacak. 30'unda temel kurallar yayınlanacak. Bunlar değişebilir arkadaşlar. Biliyorsunuz, bunu daha önce de söylediler. Dedikleri zaman da yapamadılar. Değişebiliyor. O yüzden vay efendim şu tarihte bu tarihte demeyin bana. Bunların tarihini ben belirlemiyorum. Adamlar ne diyorsa onu söylüyorum. 4 Nisan'da oyuncuların sunucu birleştirme ile ilgili sorularına özelde bir soru cevap kısmı hazırlanabilir. Yani mesela zaman zaman sosyal medya platformlarından yayınlıyorlar, işte bizim sorduğumuz sorulardan örnek veriyorum 6 tane seçiliyor, en çok gelen soru gibi. Onların yanıtlarını böyle görsel olarak paylaşıyorlar. Takip edenler bilir. O tarz bir yanıtlama olabilir. O tarz bir paylaşım olabilir. 6 Nisan'da resmi ekibin sunucu birleştirme konusunda bütün kapsamlı bir şekilde anlatan bir video yayınlamasını düşünüyoruz. Planlanan zaman buydu çünkü. 6 Nisan'da böyle bir beklentimiz var adamlardan. Logoyu buraya getireyim. İçtima geliyor. Onun dışında listeler belirlenecek, paylaşılacak. Sunucu birleştirmeden sonra arkadaşlar göç de gelecek. Biliyorsunuz birleştirme ve göç farklı şeyler. Herkes şu an pür dikkat bunları bekliyor. Farkındayım.
Hepiniz beklemedesiniz. O yüzden sizlerle paylaşıyorum. 1 saat olmuş videoyu çekmeye başlayalı. Biraz geç oldu ama gerçek izleyiciler zaten bunları kaçırmamış olacak. Onun dışında yeni kahramanlarla ilgili güncel duruma ve canlı ayarlamalara göre belirlenecek. Nisan ayında yeni sezonun başlamasıyla birlikte bir grup yeni kahraman eş zamanlı olarak karşımıza gelecek. Bilginiz olsun. Şu an bakın Çark geldi mesela. Yeni sezona geçmediğimiz için Zao, Scipio aynı Çark'tan devam ediyoruz. Yani bilseydik daha az çevirirdik. 60-60 çevirdim. Çünkü sandık daha fazla oluyor o zaman. İlk videolarda anlattım, detayına girmeyeceğim. Biraz habersiz olması, planlamayı aksatmaları kötü oldu. Biz de planımızı, şeyimizi ona göre yaptık. Patladı birazcık. Daha rahat bir şekilde beşleyebilirdim ben mesela. Scipio'yu ya da ne derler, Zao'yu. İsimleri unutuyorum bazen. Bir yandan şu savaşa da odaklandığım için. Lubuma vurmasın, kaçayım. Vurdu bile ya, vurdu bile. İçeriye tam gücüyle atamadım. Patladı içtimaları. Onun dışında yeni bir PvP veya hani krallık savaşı diyelim, bunun gibi KVK daha farklı olacakmış. Bir sonraki sürüm güncellemesinde arkadaşlar 4 krallık arasında gerçekleşecek 5 günlük bir çatışma olacak. Yani KVK çöle biraz benzeyecek gibi geldi açıklamaları bana. Örnek veriyorum. Burada biliyorsunuz her gün işte çeşitli eylemler yapmak gerekiyor. Ondan sonra kazanan krallık işte savaş saatini belirliyor. Bu 4 krallık arasında olacak. İlk 3 gün tüm taraflar etkinlik kaynaklarını toplayacak ve puan biriktirmek için özel binalar uğruna savaşacak diyor adamların açıklaması. 4. gün kazanan imparatorluk belirleyici savaş zamanı ve rakip imparatorluğu seçecek. Yani KVK'da yaptığımız şu anki durum. 58 ile kapışıyoruz. Saati biz seçtik. Biz belirledik. Onların krallığına geldik. Son gününde kalan 3 imparatorluk lordları belirlenen imparatorluk kraliyet şehrinin yakınına taşınacak. Orada demek istediği de, örnek veriyorum, 58'i seçtik diyelim. Diğer krallıklar da olacak. 4 tane olacağı için biri burada, biri burada, biri burada, biri de burada. Belirlenen şehre hepimiz taşınıyoruz. Final kazananı belirlemek için arkadaşlar etkinlik kaynakları ve stratejik konumlar için mücadele edecekler demiş. Bu mod diyeyim. Bu KVK'nın yeni güncellemeyle gelen mod da Mayıs sonu. Yani yaklaşık 2 ay var arkadaşlar. Yeni sezon eşleştirme moduyla birlikte yayına girmesini planlıyorlar. Yani dedikleri tarihte yaparlar mı zamanda bilemem. Ama planlanan o. Bilginiz olsun. Adamlar da süvari kulesini almış. F'den. F içtima açmış. Şuraya da bir bakalım. Haydi aslanlarım, gidin alın. Onun dışında oyunun gelecekteki gelişim yönü, şu anki odak noktaları oyunun genel dengesi ve performansını optimize etmekmiş. Etkinliklerin oynanış biçimlerini zenginleştirip animasyon akıcılığını arttırmak ve yeni oyuncuların deneyimini iyileştirmek için çalışıyoruz demişler. Yeni bir PvP modu geliyor arkadaşlar. Ejderha kanatları. İsmi değişebilir bu arada.
Bu modda 4v4 takımlar, 4'e 4 kapışma olacak. Oyuncuların hem uçuş becerileri hem de takım koordinasyon konuşturması gerekecek diye bir açıklamaları var. Ama nasıl bir şey bilmiyoruz. Yakında deneme aşamasına geçilecek demiş. Onun dışında eski etkinliklerin bazıları taleplere göre geri gelecekmiş. Nisan başında resmi bir geri dönüş etkinliği yapılacakmış zaten. Mart sonunda bir ön izleme olacak. Yüzyıl savaşları arkadaşlar olacak. Bu tüm sunucuları kapsayacak. Katılan oyuncular günlük görevleri tamamlayarak özel paralar kazanacak. Bu paralarla da marketten sınırlı süreli kostüm veya binek eşyaları alınabilecek. Yani Metin 2'ye döndü bu. Binek var zaten biliyorsunuz burada. Şöyle açalım, o kısmını da gösterelim. Bilmeyenler için daha geride olabilir, kale seviyesi olabilir. Çok yeni izleyicilerimiz de var çünkü. Binek sahamız var arkadaşlar. Buradan binek arama kısmı bu. 42 tane de yüzümüz. Hadi bir 10 tane atalım. Bineklerimizi bulduk mesela. Atıyorum süsleme atölyesi. Buradan eşyalar üretiyorsunuz. Binek yönetiminde de işte bineklerinize eşya vesaire geliştirme, güçlendirme falan yapıyorsunuz. Şey sorusu gelmiş. Hile ve adil oyun politikası. Hileye karşı sıfır toleranslarının olduklarını belirtmişler. Tespit sistemlerini güncelleyip üçüncü taraf yazılım kullanan veya oyun dengesini bozan hesaplar kalıcı olarak banlanacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Benim kırmızı atım nerede? Allah Allah ya. Kırmızı atı buraya atmışız. Çok fazla atım var arkadaşlar. Bunları da bayağıdır çiftleştirmiyorum. Bakayım kaç tane var. Çiftleştirmek de lazım. 137 tane. Çok da değilmiş ya. Daha fazladır diye düşünüyordum. 137 az. Onun dışında mağaza içeriği ve eşya fiyatları düzenlenecek mi? Öneri için teşekkür etmişler. Gelecek güncellemelerde mağaza içeriğini daha çeşitli hale getirmek ve paket içeriklerini oyuncu yararını optimize etmek için çalışıyoruz diye bir beyanları mevcut. Bilginiz olsun. Bu arada Midas'a da çark geldi. Pazar oyundan alışverişinizi yapıp Midas Buy'dan çarkı çevirebilirsiniz. Haberiniz olsun. Ben pazar oyundan alsam Midas'a etki eder mi etmez mi diye soru çok geliyor. Arkadaşlar Midas'a etki ediyor. Çünkü sen o parayı oyun hesabına yüklüyorsun. Midas'ta da oyun hesabını entegre ettiysen Midas Buy'da çarkına o puan yükleniyor ve kullanabiliyorsun. Haberin olsun. Çarkı da kaçırma. Video çok uzayacak gibi. Biz bu savaşı alacağız arkadaşlar. Ben zaten daha sonrasında bir çekim daha yaparım sizlere. Yani illaki yapacağım zaten. Birlikteyiz. Oyunu oynuyorum. Devam ediyorum. Üstün bir tarafız gördüğünüz gibi. Çok uzatmak istemiyorum. Bütün detaylı bilgileri paylaşmak istediklerimi sizlerle zaten paylaştım. Onun dışında şöyle bir bakıyorum hani unuttuğum bir şey var mı diye. Bak yine giriyorlar. Abi nerede bizim adamlarımız ya? God King var burada. Okey, Bachata var. İbo ne alaka mesela? İbo yani erir gider. Boş yere asker kaybediyor. Çizik atamıyor ha. Alfarina var. Froike yok. Xavier yok. Yani neredesiniz? Bu Froggy bizi fake atıyor bir de. Xavier burada. Xavier kapının önünü tutması gerekiyor. Froike'de yok. Adamlar buraya gelmiş, o yüzden destekleri kesiyor. Şuraya bir destek atalım. Bak yine hatırlat ya, unutuyorum çünkü. Hemen şu hastaneyi iyileştirelim. Ölüyle asker kaybetmek çok koyar insana.
asker de basalım. Çat çat çat. Ne yaptık? İmparatorluk şehri boşaltmış. 10K'sı gitmiş. 73'e 260 çok temiz. 1K benden gitmiş. O girerken işte vurdu arkadaşlar. 62-96 iyi. Kulede de almışız. Evet, Lubumuz öldü tahmin ettiğim gibi. Zaten o yüzden Kiros'u attım. Ve adamlar çünkü takviyeli geldi içeriye. Bizimkiler yine kapı girişini tutmadı. Ben savaş her mutlaka bizde dediğimde bizim krakenlerimiz bir bakıyorum sigara molasına çıkmışlar. Yani olacak iş değil. Ya şu kapıdan geçirmeyeceksin ya. Ne kadar zor olabilir ya. Gerçekten. Onların da Kraken'i yok değil bu arada tabii ki. Haklarını yemeyelim yani 58'in de dediğim gibi 200'ün üstünde ondan fazla kalesi var 200 milyon üstü. Yani Kraken'leri de var yani. Korelileri de zaten bu oyunu oynayanlar bilir. Koreliler çılgın arkadaşlar. Sabah akşam gerçekten aralıksız oynayabilirler. Ben 88'deyken şu arkadaşla yani çok çektik. O zamanlar T7 idi. Adam T7 açtığında bizde T5 vardı. Sonra T6, T7 yakaladık ama yani çok çektirdi. İçtimaları patladı ama gördüğünüz gibi içeride adamlar duruyor. Bizim destekleri kesmeye devam ediyor. Puan da kasıyor. Şu kapıyı tutmaları gerekiyor. Tek yapılması gereken bu. Ne kadar var? 30 dakika var. Yarısı bitti, yarısı kaldı. Daha içtimada açılmadı. Ee, Buraya gitmek şu an benim için hiç mantıklı değil. Bu beni de keser. Adamların Kraken'i. Sukut da 200 milyonun üstünde. Burada bir karışıklık var. Bir yandan Metin 2'ye de bakıyorum. Şu an 113 seviyem arkadaşlar. 115'te yeni zırhımı giyeceğim ki çok fark ettirecek. Bir güç patlaması yaşatacak. Elime de 105 seviye bir zodyak bıçak alacağım. Zodyak pençe pardon. Bıçak demişim. Pençe almak istiyorum. O da 105 seviye. Onu da alabilirim yani. Şu an kullanabilirim. Zırhı giyemiyorum 115 seviye ve zırhım var. Şu an böyle envanterimde boş boş duruyor. Canımı sıkıyor o yüzden. Onu acil halletmem lazım. 115'e atmam lazım hesabı. 120'ye atsam zaten süper olacak. Kvansit zırhlar falan var. Acayip şeyler. Neyse konudan bağımsız. Biz bu savaşı alacağız. Onu net söyleyeyim. Bizimkiler ne kadar sigara molası yapsa da biz alacağız. Kendinize çok iyi bakın. 151'i 350K'da kesmişiz bayağı. Hadi bir rakibe de bakalım. Öyle şey yapalım. Oradan göstereyim. 8, 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 8. Dediğim gibi adamlarda çok fazla T8 var. Krakenler de gayet var yani. Yok değil. 8. Bayağı bir 8'leri var. 7
Dandik olan bir şunu gördüm. Bir şu var. Bu. Bu. Yani şu böyle bunlar tabii ki dandik değil ama şu anki seviyeleri bakınca zayıf kalanlar bunlar oluyor. 160 seviyeler mesela. Mesela bu adam ne yapmış? Yüzükleri falan her şey 50 adam yani. Kırmızı at, süsler 60 seviye belli ediyor renkten zaten kendini. Aktif beceri kudret yani kırmızı kırmızı olduğu için değil özelliği de gerçekten şeye Arthur'a yarayan bir özellik. Işıltı zaten en çok kullanılan. Bu da 60 seviye. Hatta şöyle açayım görmek isteyenler için. Doğal seçilim. Bu da direniş kullanmış burada. Mesela şu Lubu Vlad'lı kullanmış. 30, 50, 40. Zaten bu yüzüklerin son seviyesi arkadaşlar. İşte mavininki 30, sarınınki 50, morunki de 40 arkadaşlar. Son. Yani yükseltebileceği kadar yükseltmiş yüzüklerini. 60 level süs eşyası. Güzel birlikler, sağlamlar. Bu biraz zayıf yüzükleri. Bunun da Timur'unki bir tık düşük kalmış. Ama kim bilir bu kaçıncı komptur. Yani 160 seviyeye dayamış çünkü kahramanları. Bu da güzel mesela. Süs eşyasını 60'a basmış. Ben bu aralar tabii onları çok bakamadım. Belki hani geliştirebileceğim şekilde. Ama hiç bakmadığım için. Evet. Bayağı bir içtima açmışlar şu an. Bakayım. Gerçek mi? Evet, tam size dediğim taktik yani. Mantık budur arkadaş. Buradan almazsan gider adamlar. Buraya ışınlanır. Buradan gelir. Bak şimdi bu kapıdan giriyorlar. Yani belli başlı stratejiler var yapılabilecek oyunda. İleri görüşlü olup da davranırsak güzel olur. Bizim Kraken'le ekmek gibi bu sefer de burada mı bekliyor? Gerçekten böyle mi olmuş yani? Şurada çaldı. Evet bak Gatking kalmış burada mesela. Vestor. Bak Xavier gelmiş kapıyı tutuyor. Ya çok zor bir şey değil. Birebir olduğu için adamları bu kapıya yönelttin. Geleceğim bu sefer de bu kapıyı tutacaksın. Adamlar yapabilecekleri her şeyi şu an yapıyor. Yaklaşık bu videonun 30. dakikasında falan bunu söylemişimdir zaten. Hemen bir yandan dediğim gibi diğer şeye de bakıyorum. Hala Kraken yok yani. Vestor Kraken değil. Ee, Burada beklemenin hani bir tane kompunu bırak okey ama diğerlerini bari al. Zaten sen kapıyı tutarsan, Kraken olsan, kapıyı tutarsan zaten oraya kadar gelecek yok. Bak adamlar geldi buraya. Ve çatır çatır içtimada geliyor şimdi. Şu an işimiz zor. Onu net söyleyebilirim.
şuraya birlikleri getireyim de. Şurada şey yapsın bari ya. Farm kasayım. 100.000 kaynak bile toplayamadık daha. Hiç farm yeri yok ortada. Hayret. Hep haritada böyle ortada farm şey olur. Işınlanamazdık. Hiç yok. İlginç. Gerçekten garip. Niye almadın? Sunucular arası senaryoda yapamıyorsun diyor. Adamların kaynağını çalma diyor. Süvari ve kılıç bırakmak istemişler içeride. Bir tane kaçak mızrak var. Kuveyt'in mızrağı var. Şimdi vuracak. Videoyu bitiremedim arkadaşlar. Gerilim dolu anları sizlerden ayrı tutmak istemedim. Bu da geldi. Güzel. Hadi hepsi gelsin. Lubu'yu da içeriye atalım. Froike burada. Ottosuyla. Destek içtimaları da geldi. God King de burada. Güzel. Ramses'i şu tarafa biraz alayım da. Orada hasar yemesin boş yere çünkü bu da ölecek. Aa. Girsene. Çok yakından yaptığım için algısı biraz zorlandı. O sırada hemen şeyi de getirelim. Ne olur ne olmaz. Güvenim biraz şu an sallantıda. Krakenlerimize birazcık tabii. Çünkü burayı desteklerini keserlerse zaten iyi güzel. Kapıyı tutan var en azından. Tutmaya çalışan diyelim. Çünkü adamlar 5-10 geldiğinde bir kişi ne yapacak? Froike buradan gelenleri temizliyor. O da güzel. Patladı tamam. Hatta gidelim şöyle vuralım diyecektim. Tamam. Bitti. Güzel. Temiz. Bu da iyi oldu. Şu kadar canlı alacak mı bakayım? Of yok etti. Yok etti vallahi. Kafa kafaya çıkmışız içtimada. Ciddi bir fark yok. Evet 18 dakika kaldı. Videoyu bekleteyim mi?
Bir yandan arada şeye bakıyorum. Malumunuz. Metine. Bakmak zorundayım. Büyülü Orman diye bir harita var arkadaşlar. Orası biraz zorlu bir harita. Yani çok böyle kolay kasılan, e, otoda bıraktığınızda çok hayatta kalınan bir yer değil. Hani kalıyor benimki ama arada bir ölebiliyor. O yüzden girip ara ara bakmam gerekiyor. Ölmesin diye ya da öldüyse dirilteyim diye. Şöyle bir bakıyorum. Alan bizde. Yine geliyorlar. Crocodile savaş açmış. Yani içtima açmış. 2 dakikaya geliyor. Bekleyelim hadi bakalım. Zaten ak koyun, kara koyun 2 içtimalık hak var en fazla. 5 dakika biliyorsunuz içtima süresi. Şehir galibini de görelim, öyle kapatalım. Sizi bundan mahrum bırakmayacağım. Kafanızda soru işaretleri kalmasın. Kaç kale gelmiş buraya, onu da merak ettim. Güzel, güzel yani. Aktiflikleri güzel. Burada kalanlar, şunun aktif olmama şansı yok ya. Ya bu Korelilerin en büyük şeyi, canımı sıkan noktası ne arkadaşlar? Tahmin edin Allah aşkına. Hepinizin canını sıkıyordur. Abi şu isimler ya. Vuracağım mesela, hangisi çözemiyorsun, unutuyorsun. Hepsi birbirine benziyor. 33'lük kaleyi mesela sağda arıyorum. Gidiyorum yanlışlıkla buna kafa atıyorsun. Çok zor ya. İsim sıkıntısı çok çekiyorsun Korelilerle kapışırken. Yani harfler, ya bunların harfi oluyor tabi. Bizim için de şey diyeyim hadi. İşaretler o kadar birbirini andırıyor ki hangisi hangisiydi falan karıştırıyorsun. Evet, geliyor. Şimdi içtima. Kapıdan yine girmişler. Giriyorlar da devam da ediyorlar. God King burada. Ne yapıyor? Şunu kesiyor. Ama adamlar buraya geldi yani. Ramses de getireyim. İhtiyaç olacak gibi. Kılıçlı mı kalmadı lan? Yarım çıktı gibi. Ne alemde bizim hastane? Daha var. Şunları da iyileştireyim. Garanti olsun. Çünkü artık son savaşlara geldik. Kuleler ne alemde? Kılıç bizde. Ok da bizde. Bir tek süvari kuleleri var. İşte bak, rakip geldiğinde içeride bu alanları tehdit ediyor. Destek atmak isteyenleri kesiyor. Ee, yani bak, bunlar boş boş duruyor. Bizim krakenlerimiz daha yavaş kalıyor. Maalesef, üzülerekten söylemek gerekirse yavaşlar. God King bir aktif ama ya. Yani ya gerçekten krakenler çok önemli.
Dentist mesela çok iyi. Keşke bir Kraken olsa. Yani böyle balina ile Kraken arası bir konumda. Bak kale sıfırlıyor mesela, şansa denk geldi. Adamların kralının yanında kale sıfırlıyor ya. Neyse şuraya fokusumuzu atalım. Burası önemli. Adam kese kese burayı dağıtmış valla. Şaka gibi ya. Diğeri de buradan yürüyor. Adamların krakenleri iş yapıyor. Froike burada. İçtima geldi. Son 10 dakika ya. Artık ak koyun kara koyun belli olacak. Ya ama tek ittifaklı bir krallıkta hani zorlandık demeyelim. Ama tekte alamamak da ne bileyim ya. Yani bizim tekte almamız gerekirdi bence. Bilemiyorum. 26'da biraz performans düşüklüğü var gibi krallığımızda. Önce bir Lub'u atalım içeriye. Sonra bir bakalım neye ihtiyaç var. Adamlar kılıç atmış ve süvari atmış. İyi ki Lub'u atmışım. Çünkü mızrak bir tanecik. O da sonradan gelen çıkarttılar. Mızrak atarsam kılıç çok fazla. Kaybım daha çok olur. Şimdi Ramses atacağım arkadaşlar. Süvari öncesi şeyi mutlaka en sona doğru atmaya çalışacağım. Kiros'u. Ya da ölsün. Daha hızlı geri gider. İhtiyaç da yok gibi ölmesine ya. İçtimalarını çektik gibi. Öldü. Underestimate us at your peril, for the strength of our warriors is unmatched. Underestimate us at your peril, for the strength of our warriors is unmatched. Şu an birini takviye atamıyorum. Kuyrukta o kadar çok takviye şey var ki. Adamların son çabası. Şu anki içerisine 3 kılıç, 1 süvari, 2 mızrak var. Bitti ya, bitti. Bay bay. Bir içtima daha açabilirler. Ama gelene kadar süre yetmeyebilir. Açmış mı? Yok. ...46'ya 10k geçmiş olsun. 258'e 621k geçmiş olsun. Sen ne yapıyorsun hacı? Bu Kraken bu arada. Kes yani şey değil ama olsun. Kandırayım sonuçta. Elsi de zaten hızlı. Evet, savaş yani bitti. Artık isteseler de açsalar da yetişemezler. Alacağımız zaten söylemiştim.
beklediğim bir şeydi. Yani almamız da gerekiyordu zaten. Şu Kraken'e de kafa atayım da içim rahat etsin. Buff falan da yok şu an üstümde. باشد که پرچم من تا ابد بر این سرزمین افراشته بماند. Counter'ıma da kafa atayım. İnşallah T8 değildir. Şuna da bir kafa atayım. Yani şeyle gideyim, hızlı gideyim diye evime uğraşıyorum. Burada zaten Arthur falan var. Bu da bir Kraken. باشد که پرچم من تا Şuna ابد da بر bir این kafa سرزمین atalım. افراشته. Rapora bak. Kafa kafaya. Zaten T8 yani Kraken olduğu için şeyim yok. Bu T8 değilmiş. Olmasın demiştim zaten. Bu da dediğim gibi Kraken olduğu için benden daha fazla yemiş. Yani yapacak bir şey yok. Farklara bak. Abi yüzük farkına bakar mısın? 927 nere? 3.4 milyon. Adam hepsini fulllemiş neredeyse ya. Burada çok güzel باشد که bir kapışma پرچم من var. تا Toplu girdim ابد ama. بر این سرزمین باشد که پرچم من تا ابد بر این سرزمین افراشته بماند. هی E artık ne yapayım? Evlerine kadar gidip de oradan dönene kadar buradan gideyim. Hatta bak şurada yakında varmış. Kestireyim geleceğim. Gitti. O zaman ben de gidiyorum. Oo çok fark var. İyi yemişim orada. Yani Kiros yarı askerle bayağı sağlam yemiş. Gerçekten. Güzel. Şu şeyi merak ettim. Şunun yüzükleri. Vlad Musa şeklinde yapmış. Teçhizatlar. Taşları karışık koymuş birazcık. O süs eşyaları falan binekte de çok fark var. Birlikte de 20 milyon fark var. Yani çok korkunç bir fark var. Hangi kaleymiş bu? Ah, adamların en güçlüsü. Gide gide ona kafa atmışım. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Saray bizim. Son 2,5 dakika hadi aldığımızda göründü öyle bitireyim ya. Of, buraya kadar gelmişken şunu da yapmayalım. Görkemli puanı ne olur? Tabii burada puan kastık biraz. 7,5 milyona çıktık. 46'yı geçebilir miyiz? Şu an geçemeyiz. Ama biraz daha puan kasmaya devam edersek geçeriz. İttifak olarak 500k kalmış. İttifak olarak birazdan geçebiliriz. Puan kasmaya devam ediyoruz çünkü. Kapıştığımız 58'de bizim torbanın aslında 3. en güçlü ittifakı diyebiliriz. Yani adamlar güçlü. Onlar da tek ittifak. Yani krallığın bütün krakenleri, balinaları falan o yüzden hepsi aynı yerde arkadaşlar. Zaten ilk 5'te 2 tane adamları mevcut gördüğünüz gibi. Hatta 6. da onlardaymış. Hatta 8. de onlardaymış. Hatta 10. da onlardaymış. Yani ilk 10'da 5 tane adamları var. Bizim de 5 tane var. 46'nın yok burada. Hatta daha da arttırıyorum. İlk 15'te 2 tane daha var adamları. Crocodile'la Patient.
108'den de bir tane bu arkadaş var ki 303 milyon kale olması gayet normal. Allah Allah ya. 46'dan niye krakenler yok ya burada? Yani 46'nın krakenlerini beklerdim. Bu bir kraken mi? Değil. 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 Allah Allah. Lucio neymiş? Bu da kraken. 58'den. Shelby de değildi. 58 yine. 46 yok hakikaten. Shins kraken. 33'te başlıyor. Ted de kraken. Bu kraken miymiş? Değil. Abi 58 daha fazla yani 46'da Jaballa ve John yok mesela. İlginç. Rio'da balina diyebilir miyiz? Kraken olmuş ya. Adam bu da kraken olmuş. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sarayı da gösterelim şöyle. Aldığım için geri dönüyor artık. Saray bizde. Şöyle bir puanda baktığımızda hemen bakalım. Daha etki etmemiş. Bakalım. Evet, puanlarımızı, ödüllerimizi de aldık. Artık kapanışımızı yapalım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz kıymetli. Şunlar kilde açılır birazdan. Daha puan da tam etki etmedi. Bunu alsam 4200 yeter diğerlerinde. Yetiyor. Zaten şunu istiyorum. 2000 puan. Bir de 5 tane kafayı istiyorum. Bir tane alamayacağım kafa gibi ama olsun. Sorun değil. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.